Instagram'dan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum bu çok güzel ve farklı görünüme sahip olan motif çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, şimdi bu güzelliği yaparken şöyle Alize Artisan isimli ipleri kullanarak yaptım arkadaşlarım. Ve 2,5 milim tığ kullandım. Şimdi sizlere şöyle Alize Cotton Gold ipler kullanarak anlatmak istiyorum. Bu ip biraz daha kalın olduğu için arkadaşlarım, tamamen onu da şöyle göstereyim sizlere. Hemen biter bitmez bu ilk giriş kısmını da çekmek istedim ve o da böyle bir güzellik haline geldi arkadaşlarım. Şimdi peki bunlardan ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız, böyle battaniyelerden kilimlere, sonra yatak örtülerine, şöyle ince ip kullanarak yaptığınız motifleri birleştirerek hırka yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelen her türlü yerde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Kırlentler yapabilir, çantalar yapabilirsiniz. Bakın, birbirine eklerseniz şu şekilde şöyle başlık gibi, şöyle bir hırkanın başlığı gibi de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı alt kısmına yapabilir. Ayrıca daha çok kişiye ulaşabilmesi için paylaşımda da bulunabilirsiniz. Evet, hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim arkadaşlarım. Bir tane halka yapıyorum şu şekilde. İçine giriş yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve bağladım. Daha sonra yanına 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum gevşek bir şekilde. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir, 2 tane sık iğne daha. Her bir kenarımız için o şekilde ikişer tane sık iğneler yapıyoruz. 1-2 zincir. Zincirlerimizi gevşek çekelim mümkün olduğunca. Şöyle 1 2 3, birinci sık iğnemi yaptım, ikinciyi de yapıyorum. 1-2 zincir birleştiriyorum arkadaşlar, şurayla çektim. Daha sonra ortayı da aynı şekilde şöyle çekerek sıkılaştırıyorum. Diğer renk ipime geçiyorum. Bunu arkadaşlar şöyle tutuyorum. Şu kenarı hani düzgün dursun diye, arkası da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Buradan şöyle giriş yaptım. Çekiyorum. Ve bir tane zincirle sabitliyorum. Bu ikisini, fazla olan iplerimi alıyorum. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum bir zincirden sonra. Evet, bir tane sık iğneden sonra hemen yanından, bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle çektim. 1, hemen buradan 2, bir de bu yuvaya 3. 3 tane, yani 4 tane köşeyle birlikte sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir çektim, tekrar devam ediyorum. 1, hemen şuradan giriş yapıyorum. 2 3 4, 2 zincir, tekrar aynı şekilde 4 tane sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi 2 zincirimi çekiyorum yine. Bakın şu kenardaki bir zincir olan yerimden giriş yaptım. Şu şekilde çekiyorum. Zincirleri gevşek çekin arkadaşlar. Sonra diğer ipimi aldım ve bağlıyorum buraya. Şöyle biraz çektim. Zincirimin içerisinden, bakın şu birinci zincirimdi.
Bu ikinci zincirimden giriş yapıyorum. Şöyle tutundum. Buradan çekiyorum. Bir zincir çektim yine. Ve içerisinden giriş yaparak buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi üstünden çalışacağız arkadaşlarım. Hemen yanındaki yerden bakın. Şuradan giriş yapıyorum. Arka tarafından aldım. 2 3 4 5, buradaki zincirimin içerisinden alıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 zincir çektim. Diğer zincirimden giriş yapıyorum. Bakın hemen şurada arkadaşlar. Şöyle yine arka tarafından şöyle alalım. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Sık iğnemin üzerinden arkasından 2 3 4 5 ve 6. 1 2 zincir, yine 6 sık iğne ile devam ediyorum. Bu köşe hep bu şekilde ip değişikliği yapacağız arkadaşlarım burada. Şimdi bunu yaptıktan sonra bağladım, bakın. Buradan giriş yapıyorum. Zincirimin içerisinden, yani ikisinin arasından giriş yapıyorum, üstünden değil. Bir tane zincirimi çektim. Sonra hafif şunu da şöyle yukarıya doğru alalım. Bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Aşağıya iniyorum. Bakın. Şu birleşim yerimiz olduğu için, yani ip değiştirdiğimiz yer bu şekilde gözüküyor. Bir tane sık iğneden sonra aşağıya inip şuradan bu şekilde giriş yapıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra hemen gelen ikisine arkadaşlar sık iğne ile devam ediyorum. 1 2, sonra üzerine aldım. Bakın şu altta ikisine, ortadaki ikisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde alarak. Sonra bu ikisine yine şöyle aldım. 1 2 sık iğnemi yaptım. Üzerine bir alıyorum. Geliyorum aşağıya buraya. Buradan giriş yaptım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen bu şöyle aradan giriş yapıp bir tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir, tekrar bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, aşağıya indim. 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyorum hemen aşağıya. İki tane sık iğne yapıyorum. Tekrar üzerine alıp bakın şu ortada atladığımız zincirin tekinden giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne ve devam ediyorum bu şekilde. Evet, yine sona geldim. Zincirimin içerisinden giriş yaptım ve çekiyorum. Şimdi bu ipimi aldım.
zincirimin içerisinden giriş yapacağım. Ve şu şekilde çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim ve sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına. Burada arkadaşlarım bakın şuradan giriş yapıyorum. 1 2 3 tane buraya sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Altta 2 tanesini sık iğne ile geçmiştik. Onlara ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp buraya yine 2 tane ikili trabzan, bir, iki, bir de zincirimin üzerinden içinden şöyle alarak 3. Evet, 3 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz bu sırayı. 1 2 3, biri aldım, alta indim, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane sık iğne yaparak diğer tarafa geçiyorum. Geldim sona ve diğer ipimi bağlıyorum. Şu şekilde giriş yaptım. Hemen şöyle alarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Sonra arkadaşlarım üzerine alıyorum. Bir tane ikili trabzandan sonra arkadaşlarım bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane buraya sık iğne yapıyorum. Üzerine bir aldım. Şöyle 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4, üzerine bir alıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane yuvaya sık iğne, 2 tane zincir, sonra tekrar bir tane sık iğne, üzerine alıp aşağıya iniyorum. Bir tane ikili trabzan. Bakın şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Buradan giriş yaparak 2 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyorum. Diğer ipime geçtim arkadaşlarım. Şöyle hemen geri dönüşü yapıp bir tane zincir çekip içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane sık iğnemi bu şekilde yaptım. Sonra buraya bir tane sık iğnem burada var. 2 3 tane sık iğne geldim. Sonra üzerine alıyorum. Aşağıya iniyorum. Şöyle bir, hemen yanına 2 tane ikili trabzan yaptım.
Sonra bunların üzerine şöyle 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıyorum. Aşağıya inip bu iki tane yere iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra buradan giriş yapıyorum. 1 2 bir de zincirimin içerisinden 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Sonra tekrar 3 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 2 zincir ve devam ediyoruz bu şekilde. Şöyle. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra bak şöyle hemen girişimi yapıyorum. Diğer rengime geçiyorum. Bir tane buraya içine normal sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Buradan başlayarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Bu arada bıraktığım 6 tane yere 6 tane ikili trabzanla devam ediyorum. İki, 3, 4, 5, 6. Sonra yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2. Üzerine alıp buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra normal köşeden giriş yapıp bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam ettiriyorum. Bir tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 6 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan, 1 tane sık iğne ve bu şekilde devam ettiriyoruz. Diğer rengime geçiyorum arkadaşlarım. Burada bir tane zincirimden sonra bir tane sık iğnemi yapıyorum önce. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Üzerine bir aldım. Bu ikisinin üzerine yine hiçbir değişiklik yapmadan 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu altının üzerine. Sonra tekrar üzerine alıp 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum.
sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4, bir de köşeye 5. Sonra aynı şekilde devam ettiriyorum. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum. Köşeden girişi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra hemen yanına yine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp 3 tane, bakın şuradan giriş yapıp 1 2 3 tane ikili trabzandan sonra hemen yanına gelen yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Buranın üzerine de zaten sık iğne ile geçiyorum. Yani 4 tane sık iğne yapmış oluyorum buraya. Sonra bu altının üzerine yine 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4, üzerine alıyorum. Buradan başlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yuvaya, köşeye giriş yapıp bir tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Aynı şekilde diğer tarafları da tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bakın bu şekilde tamamladım ve devam ediyorum. Köşe girişini yaptım yine. Şöyle bir tane hemen içerisinden sık iğnemi yapıyorum ve sık iğneler ile devam ediyorum. 2 3 4 5. Sonra üzerine bir aldım. Buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Bu 6 olan sayıyı 10'a çıkartıyorum arkadaşlar bu sırada. İkişer tane kenarlardan alarak 10 tane buraya sık iğne yapıyorum. 2 4 5 6 7 8 9 10. Sonra 2 tane yine ikili trabzanımı yapıyorum. Buranın üzerine yine sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4, zincirimin içerisinden 5. Evet, bu şekilde diğer kenarları da tamamlayalım arkadaşlar.
Evet arkadaşlarım, şimdi bu beyaz rengimi de bu şekilde tamamladıktan sonra diğer ipime geçtim. Bir tane köşeyi yine aynı şekilde tamamlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım şu şekilde. Şimdi buraya üzerine aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Daha sonra 2 tane sık iğne, 1 2, bu arada bıraktığımız 10 tane yere 10 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 tane yaptıktan sonra 2 tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne ve köşeye aynı şekilde diğer tarafları da tamamlayalım arkadaşlar. Buraya 5 tane, 2 tane sık iğne, 10 tane, 2 tane sık iğne, 5 tane, bir tane sık iğne ile köşeye gelelim. Bu şekilde bu rengimizi tamamlayalım. Evet, rengimi tamamladım. Şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi diğer rengime geçtim. İlk sık iğnemi yine arkadaşlar bu zincirimin üzerinden alarak yapıyorum. Sonra ikinciye bakın, şöyle hemen göstereyim. 2, buraları sık iğne ile geçiyorum. 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne ile geldim. Sonra üzerine bir alıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 10 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan, 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Evet, bu şekilde diğer kenarları da tamamlayalım arkadaşlar. Bu rengimi de bu şekilde tamamladıktan sonra yine diğer rengime geçiyorum hemen. Bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu köşeye. Daha sonra üzerine alıyorum. Hemen buradan giriş yaparak 2 tane, şöyle bir de hemen yanındaki yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra sık iğneler ile devam ediyorum.
Sonra bu 10 tane olan yere yine 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Yedi tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra bakın 2 tane kaldı. Hemen üzerine alıyorum. 2 tane ikili trabzan. 1 2, bir tane de içeriye köşeye sık iğnemi yapıyorum ve bu şekilde devam ettiriyorum diğer tarafları da. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengimi alıyorum. Bu defa arkadaşlarım bu rengimizi bu köşeden giriş yapıyorum. Şöyle aynı diğer kırmızı rengimizi yaptığımız gibi bir tane zincirimizi çektik. Daha sonra içerisine şöyle çıkartıp bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra yanına gelen 3 tane yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3, bu şekilde. Sonra buraya 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Bu 10 tanenin üzerine yine 10 tane sık iğne yaparak geçiyorum. Sonra 7 tane olan bu boşluğa yine 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra 3 tane buraya, bir tane de köşeye, 4 tane sık iğne yaparak diğer kenara geçiyorum. Pardon, bu köşedeki sık iğneyi bu içeriye yapıyoruz. Kırmızıda yaptığımız gibi 2 zincir çekip tekrar aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Evet, bu şekilde yapalım ve diğer rengimize geçelim arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle aldım. Bu defa bunu zincirimizin içerisinden giriş yaparak bu rengimizi alıyoruz. Şöyle bir tane normal köşeme sık iğneden sonra sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5
Bu şekilde 5 tane buraya eklemiş oldum. Burayı zaten 7 taneydi arkadaşlar. Toplamda 12 tane sık iğne yaparak geliyorum. Şimdi buraya yine 10 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, 10 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine 7 buraya, 5 de bu tarafa, 12 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bu zincirimin içerisinden de alarak 12.yi yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim ve aynı şekilde diğer kenarları da çeviriyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Aynı şekilde bir alt sırada yaptığımız gibi şöyle aldım. Aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Sadece burada ikili trabzan sayımız artmış olacak. Hemen köşeden girişimi yaptıktan sonra bir tane sık iğnemi yapıyorum. Üzerine alıp buradan başlıyorum ikili trabzanları yapmaya. Sonra burayı yine ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Evet, şöyle 12 tane ikili trabzandan sonra yine ortadan giriş yaptım köşeden. Bir tane sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne ve 12 tane ikili trabzan ile devam edip 10 tane buraya sık iğne yapıyoruz. Tekrar 12, bu şekilde bütün etrafını çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu rengimi tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum hemen.
Bir tane zincirden sonra bir tane sık iğnemi yapıyorum. Buranın üzerine arkadaşlarım hepsini sık iğne ile geçiyorum. Şimdi bu 10 olan sayıyı 6'ya düşüreceğim için şöyle 2 tane de bu tarafa doğru fazladan geçiyorum arkadaşlar. Sonra üzerine alıyorum ve ikisini atlayıp buraya 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra yine buradan başlayarak devam edip hepsini sık iğne ile geçiyorum. Buraya geldiğimde köşeden bu defa bu şekilde giriş yapıyorum. Alt sıralarda yaptığımız gibi 2 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde devam edip sık iğnelerle devam edip sadece bu ortaya 6 tane buradaki gibi yer yapıyoruz arkadaşlar. Diğer kenarları da aynı şekilde tamamlayalım. Şimdi bu rengimi de bu şekilde tamamladıktan sonra hemen diğer ipime geçtim. Zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Sık iğneler ile son 4 tane yer kalana kadar devam ediyorum. Hepsini sık iğne yapıyorum arkadaşlarım bu sırada. Sık iğnelerle geldikten sonra bakın 2 burada, 2 de burada. 4 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Altı tanenin üzerine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine diğer tarafa da 4 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4. Sonra sık iğneler ile köşeye kadar devam edip diğer kenara geçiyorum. Evet, bu şekilde diğer kenarları da tamamlayalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime hemen geçiyorum. Bu defa arkadaşlarım 2 zincirlerin arasından giriş yaptım köşeden. Bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra hemen yanına bir tane şöyle zincirimden sonra normal köşemi tamamladıktan sonra buradan giriş yapıyorum. Buradan başlıyorum. Şöyle ikili trabzanlar yapıyorum. Bütün hepsinin üzerine arkadaşlar. Bu dörtlü olan yere gelene kadar, yani diğer rengimiz şu boşluğu
Hepsine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya geldiğimde bu dörtlü dahil 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şu şekilde. Araya tam ortaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve böylelikle burayı tamamlamış oluyorum. Bakın şuradayız. Burayı tamamlıyoruz bu şekilde. Şimdi yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sonra ikili trabzanlar yaparak devam edip diğer köşeden kenara geçiyorum arkadaşlar. Burada 13 tane ikili trabzanım var arkadaşlarım. Şimdi köşeden normal girişi yapıp sık iğnemi yapıp 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 13 tane ikili trabzan yapıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde devam ederek bu sırayı da tamamlıyorum. Evet, bu şekilde çevirelim. Evet, bu rengimi de tamamladım arkadaşlarım bu şekilde. Şimdi diğer rengime hemen geçiyorum. Yine bunu zincirimin içerisinden çıkartıyorum. Şöyle bir tane zincir, bir tane sık iğne, köşeyi tamamladıktan sonra buraya kadar, şu iki kalana kadar arkadaşlarım sık iğne ile devam ediyorum. İki tanesini de geçtim, gördüğünüz gibi buraya yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 1, 2 sık iğnemi yaptım. Tam ortadaki ikilinin üzerine 4 tane ikili trabzan ile devam ediyorum yine. Şu şekilde diğerlerini sık iğne ile tamamlıyorum ve köşeye geçiyorum arkadaşlar.
Ve diğer taraflara da aynı işlemi uyguluyoruz. Diğer rengimize geçiyoruz. Şimdi şu şekilde bir görüntü elde ettik. Hemen diğer rengimize geçiyoruz. Ortadan yine aynı arkadaşlarım, bu bir önceki sıranın tekrarı gibi bir durumda. Şu şekilde aldıktan sonra bir tane iki sık iğnemi yapıyorum. Üzerine alıp ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Buraya kadar arkadaşlar ikili trabzan yaparak gelelim. Sonra buraya yine hepsini arkadaşlarım 10 tane yeri sık iğne ile geçiyorum. Şu şekilde. Sonra yine ikili trabzanlar yaparak diğer kenara geçiyorum. Burada toplamda 17 tane ikili trabzan var arkadaşlar. Onu da saydım şimdi. Şöyle bir tane sık iğne, iki zincir, bir tane sık iğne, 17 tane ikili trabzan ve araya 10 tane sık iğne ile bu şekilde yaparak tamamlıyoruz bu sıramızı da. Evet arkadaşlarım, görüntüm bu şekilde geldi. Şimdi diğer ipime geçtim. Bu defa içerisinden normal giriş yapıyorum. Üzerinden almıyorum. Şu anda şuraya geçtik arkadaşlarım. Bu sıraya geçtik. Burayı da bu şekilde yapacağız. Şimdi bir zincirimizi çektik. Hemen buradan ilk sık iğnemi yaptım. Daha sonra sık iğneler ile bakın şu iki taneyi de geçeceğiz. Oraya kadar devam ediyoruz. Yani şu arayı hepsini sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. İki tane geçiyorum. Bir, iki. Araya 6 tane ikili trabzan yapıyorum bu rengimle. 1 2 3 4 5 6. Sonra yine sık iğneler ile buraya kadar devam edip köşeden tekrar aynı şekilde devam ettiriyorum. Şöyle yapalım ve
kenarını hepsini aynı şekilde devam edelim. Evet, bu rengimizi de bu şekilde tamamladıktan sonra hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle aldım. Bu defa zincirimin içerisinden alacağım bu rengimi. İlkini şöyle bir tane de hemen sık iğnemi yapıyorum. Ve arkadaşlarım, burada iki kalana kadar, buraya kadar şu arayı sık iğne ile geçiyorum. Dört tane orada ikili trabzan yapacağız. Buraları sık iğne ile geçiyorum önce. Şöyle bakın, iki tane kaldı yerim. Üzerine alıyorum. Hemen aşağıdan giriş yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Sonra tekrar buranın üzerine 6 tane ikili sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sık iğneler yaparak diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. Zincirimin içinden giriş yaptım. 1-2 zincir çektim. Tekrar bu tarafı da aynı şekilde tamamlıyorum. Sık iğnelerle gidip 4 tane ikili trabzan yapıp 6 tane sık iğne yapıyoruz. Buradaki gibi ve bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, diğer rengimi de tamamladıktan sonra bakın. Şimdi beyaz rengime geçiyorum. Bunu içeriden alıyorum şu şekilde arasından. Şu anda şuraya geldik arkadaşlarım. Bu sırayı yapacağız. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Daha sonra sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıp buradan başlıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. İkili trabzanları buraya kadar devam ettiriyorum arkadaşlar. Aynı diğer alt sıralarda yaptığımız gibi. Evet. İkili trabzan yaparak geldim. Şimdi bu dördünün üzerine artı 2 devam ettiriyorum. Yani 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. Ortaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bunun da son sırasını bakın şurayı tamamlamış oluyorum arkadaşlarım şöyle. Şimdi yine 6 tane sık iğne,
Sonra ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Köşeden giriş yaptım. Bu şekilde alıyorum. 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı şekilde buradaki gibi yaparak devam ettiriyorum arkadaşlar diğer kenarda. Evet, bu rengimi de bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bu defa normal içerisinden giriş yapıp alacağız. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki yerin içerisine şu şekilde arkasından giriş yaptım ve sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya gelene kadar son iki yeri de yapıp 4 tane kalacak şekilde sık iğneler ile devam ediyorum bu sırayı. Evet, 4 tane yine ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 4 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Devamını sık iğneler ile tamamlıyorum. Diğer kenara geçiyorum ve aynı işlemleri diğer kenarlarda da yapıyoruz arkadaşlar. Burada normal içerisinden giriş yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum ve diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu sırayı da tamamladım. Şimdi diğer ipime geçtim. Zincirimin içerisinden giriş yaptım. Şöyle bir tane sık iğnemi buraya yapıyorum normal bir şekilde. Sonra arkadaşlarım buradan 2 tane yandan devam ediyorum. Sık iğne ile şöyle 1 2, yani 3 tane sık iğne yapmış oldum. Sonra alıyorum üzerine, aşağıya iniyorum. Bakın burada 2 tanesini yaptıktan sonra hemen şöyle giriş yaptım. Şu anda şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle buraya başladık. Şimdi 1 2 2 tane ikili trabzan, 2 tane hemen üstünden sık iğne, tekrar 2 atlıyorum, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 1 2 atladım, yine aynı şekilde devam ettiriyorum. 1 2 sık iğne yaptım, 2 tane 1 2 atladım, hemen şöyle alıp 1 2 2 4 burada arkadaşlar. Şimdi şöyle 1 2 3 4 4 tane buradan devam ettim. 1
2, 3, 4. Gördüğünüz gibi 4 tane bu şekilde 2 atlayarak geldik. Şimdi buradan devam ediyorum. 2 tane yine 1, 2. Sonra üzerine aldım. Ve buradan başlayarak 2 tanesini yine atlıyorum. Buradan başlıyorum. 4 tane buraya 1, 2, 3, 4. İkili trabzan yaptım. Şu şekle geldi. Şimdi bu arayı yine 10 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saymaya da gerek yok aslında. Çünkü orada zaten 10 tane var. Şöyle devam ettim, geldim. Şimdi yine buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 2 atlıyorum. 2 tane şöyle alarak ikili trabzan yapıyorum. 2 sık iğne, 2 ikili trabzan şeklinde köşeye kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi köşeye geldim, yine şöyle bir de buradan alıyorum 2. Evet, görüntümüz bu şekle geliyor arkadaşlarım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Şimdi aynı şekilde diğer kenarları da tamamlayalım. Bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum. Normal içinden giriş yapıyorum zincirlerimin. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanına bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra arkadaşlarım buraya üzerine alıp aşağıdan şu şekilde alarak şöyle bir de yanından giriş yapıyorum. 2 tane bırakmıştım zaten. 2 tane buraya ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Sonra 1, 2, buraya sık iğnemi yaptıktan sonra üzerine bir alıyorum. Bu arada bırakmış olduğum boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz bu sırada orayı. Sonra devam ediyorum. Aynı şekilde bu aradaki boşluklara ikili trabzan yapıyoruz. Buraya geldiğimde 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle göstereyim. Bu ortaya 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Artık burayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın böylelikle. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra yine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sonra 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne şeklinde devam edip diğer kenarları da aynı şekilde devam ettirip bitiriyoruz arkadaşlarım. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamladım arkadaşlarım. Şimdi yine buradan başlıyorum. Bu zincirimin içerisinden alarak burayı yapacağım. İlk sık iğnemi yapıyorum. Diğerlerini sık iğne yaparak devam ediyorum. Hiç ikili trabzan yapmıyorum arkadaşlarım buraya. Ta ki buraya 2 kalana kadar bu şekilde devam ettiriyorum. Bu buraya gelene kadar şimdi devam edelim. Sık iğneler ile. Evet, bakın geldim. 2 tane de geçiyorum üzerine. 1 2, sonra yine alıp buradan 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın şu şekilde. Sonra 6 tanenin üzerine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6, sonra 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra sık iğneler ile devam edip diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. Bu arada hiç ikili trabzan yapmıyoruz. Şu arayı köşeye kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Bu şekilde devam ettiğimizi düşünün. Ben şimdi fazla zamanınızı almamak için şöyle göstermek istiyorum. Şuradan tekrar diğer rengimle zaten oradan başlayacağım ve üzerine hemen tamamlayacağım. Şimdi bunu girişimizi yaptık. Yine bir tane buraya sık iğnemizi yaptık. Diğer taraftan geldiğimizi düşünün. Sonra giriş yapıyorum ve buradan başlamak üzere ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Hepsini arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Hepsine ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum.
Sonra buraya yine 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak burayı da tamamlamak için son 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum buraya. 1, 2. Evet, şu şekilde. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Burada yaptığımız gibi 6 tane yine sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra sık iğne ikili trabzanlar ile köşeye kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Köşeye geldim, yine aynı şekilde bakın girişimi yaptım. Bu ortadan da alıyorum bir tane daha ve normal bir şekilde buradan giriş yaparak aldım. 2 zincirimi çektim. Tekrar yine aynı şekilde buraya devam ettiriyorum. İkili trabzanlar yaparak. Evet, bu da bu kadar yeterli. Şöyle bir görüntü arkadaşlar, her tarafında çeviriyoruz. Sonra şöyle ben bunu buradan alıp diye hemen şuradan başlamak istiyorum. Yine köşeden girişimizi yaptık. Bakın şu anda şurayı yapacağız arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Zincirimizin içerisinden çalışıyoruz yine ve buradan sonra hemen yanındaki yerden hepsine sık iğne ile geçiyorum. Buradaki yapmış olduğum ikili trabzanlarımın üzerine. Evet, burayı da geçtikten sonra arkadaşlarım burada üzerine alıyorum. Buradan başlıyorum. Buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şurayı yapmış geçmiş oluyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra ikisinin üzerine yine sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra yine burayı sık iğneler yaparak bitiriyorum. Aynı burada yaptığımız gibi arkadaşlarım. Zincirimin içerisine geldiğimde yine aynı şekilde zincirimin içerisinden alıp şöyle köşeden devam ettiriyorum. Ve şu görüntüyü elde ediyoruz. Evet, burayı da tamamladığımızı düşünelim arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yapıp geldikten sonra kırmızı rengimi alıyorum hemen. Yine köşe girişini yaptım.
Bu defa zincirimin yine içerisinden alıyorum. Böyle yani ortasından alacağım. Sonra devam ediyorum. Buradan 2 tane ilerliyorum. 1 ve 2. Sonra arkadaşlarım burayı devam ettirip bakın şuraya gelene kadar, şu ikisinin üzerine gelene kadar sık iğne yapıyorum. Yani 1 2 3 tane yapmış oluyorum. Sonra hemen buradan alıp buraya bir tane ikili trabzan, sonra hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Devam ediyorum burayı. 2 tane şöyle sık iğnemi yapıyorum. Bu defa az önce beyaz olan rengimizle yaptığımızın tam tersini yapmış oluyoruz aslında arkadaşlar. Şöyle 2 tane sık iğne, tam bunların karşısına gelecek olan yerlerden giriş yaparak alırsak daha güzel olur arkadaşlarım. Zaten öyle modelimizin akışı da o şekilde devam ediyor. Bakın şöyle. Hemen karşılarına gelen yerlere ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 ve 2. Sonra 1 2 buraya sık iğne, sonra 2 tane yine ikili trabzan. Evet, buraya geldiğimizde ise buradan başlayıp sık iğneler ile devam ettiriyorum burayı. Bu ortayı da tamamladık arkadaşlar. Bakın şurası. Onun için burayı da devam ediyorum. Sık iğne yaparak. Burayı 2 tane yine sık iğne yapıyorum. Geçiyorum yani. Şurası arkadaşlar. Sonra üzerine alıp aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne şeklinde tamamlıyoruz. Ve burası bakın 1 2 3 4, bir de ortası var arkadaşlar. Şöyle alıyorum onu da 5, 1 2 zincir, tekrar aynı şekilde devam ettiriyorum burayı. Şimdi bunu hepsini bu şekilde çevirdiğimizi düşünün. Şöyle arkadaşlarım bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi hemen diğer rengimi ben yine alıyorum. Buradan şöyle tutunalım. Diğer tarafta var yerimiz. Oradan köşeyi tam olarak anlaşılır. Şimdi birinci sık iğnemi yaptıktan sonra hemen yanındakilere ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Bakın şurayı yapıyoruz. 2 4 5 tane burada ikili trabzanımız var arkadaşlar. Şu kenar köşe yerini yaptıktan sonra. Şimdi burası artmadığı için böyle devam ettirmek zorunda kaldım. Şimdi diğerlerini yine aynı şekilde bakın 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan yaparak devam ettiriyorum.
Şimdi bu aranın hepsine burada gördüğünüz gibi ikili trabzanlar yaparak artık bitiriyoruz arkadaşlar. Sonra yine devamında 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya geldiğimizde bakın burada yerlerimize hemen şöyle 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve buradan da alacağım 5. Evet, 5 taneden sonra yine içerisinden giriş yaparak şu şekilde yapıyorum. Tekrar öbür tarafa dönüp orada yine aynı şekilde 5 tane ikili trabzan, şöyle devam etmiş olsaydık öyle olacaktı arkadaşlar. Şöyle, evet, bu şekilde yapacağız son sıramızı ve motifimizin çalışmasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Şöyle, eğer alizenin herhangi bir ipini kullanıyorsanız, gerçi çok da gerek yok ama bir ütü yapın derim, daha güzel, daha şık duruyor. Şöyle daha zarif duruyor arkadaşlar. Ütü yaparsanız, yapmadan da kullanabilirsiniz. Evet, bu videomda da sizlere bu güzel motiflerin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.